Şimdi korkmayın arkadaşlar, bu videonun başında spoiler yok. Bu yüzden bu videoda sizlere Kung Fu Panda'yı tazecik izlemiş biri olarak inceleme ve karakter hakkındaki yorumlarımı sizlere aktarmak istiyorum. Bir de bana göre çocukluğumuzda izlediği Kung Fu Panda'nın artık tarih olduğunu anlamış olduk. Nedenlerine ve incelemeye geçmeden önce hepimizin gözüne kakılan iki karakterden bahsetmek istiyorum. Çünkü seriyi berbat eden karakterler işte tam da bu ikisi. Neden mi? İlk önce filmin konusu olan Bukalemon'a bakalım. Bukalemon, Kung Fu Panda 4'ün ana düşmanı. O başkalarına şekil değiştirme ve yeteneklerini taklit etmek için ruhsal çi enerjilerini çalma yeteneğine sahip bir büyücü. Bakın, çi çalma diyorum. Hatırlayanlar olacaktır ki buna benzer bir karakter daha vardı. Adı da General Kai'dı. Bildiğiniz gibi o da ustaların çi enerjisini alıp güçlenirdi. Bukalemun da onun benzeri bir versiyonu. Bir kere motivasyon kısmında iş boka sarıyor. Neymiş efendim? Bukalemun genç bir hevesle Kung Fu öğrencisi olma yoluna çıkmış. Bukalemun küçüklüğü nedeniyle alay etmişler ve birçok okuldan da reddedilmiş. Zaman içerisinde de bir gün en büyük ve en güçlü Kung Fu ustası olma yolunda farklı yollar keşfetmiş. Bu yolların bazıları şekil değiştirme, büyücülük ve sokaklarda hayatta kalma gibi etik olmayan ancak hayatın kendisine ait unsurları edinmekmiş. Sonunda bir ordu kurmak ve Ardıç şehrini ele geçirmek için yeterli güç ve nüfus kazanmış ve suç patronlarının ona haraç ödemesini sağlamış. Yani sokaktaki haraç kesen herkesi kendine haraca bağlamış. Sadece diğer ustalar gibi görünüp ses çıkarabildiğini ancak Kung Fu'larını gerçekleştiremediğini fark eder. Yeteneklerini kullanarak çiğlerini çalmaya planlar. Gizemli büyüler öğrenerek ruh aleminden birçok güçlü Kung Fu ustasından çiğsini yakalamak ve çalmak için Po'nun bilgili kasasını ele geçirir. Şimdi her karakterin belirli bir motivasyonu ve yolda ilerleyişi vardır. Örnek olarak ana kötülerden biri Tai Lung'un, ki bana kalırsa hakkı yenmiş bir karakter, ana motivasyonu onu yıllarca ejderha savaşçısı olmak için eğiten ve geliştiren ustasından intikam almak ve ejderha savaşçısı da olabilmek. Bu arada benim favori karakterimdir kendisi. Sizinki hangisi yorumlarda yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Diğer bir kötümüz de Kai. Ustaların çi enerjisini alarak güçlenmek ve ona ihanet eden dostu olan Usta Oogway'den intikam almak. En geçerli sebepleri olan kötülerden bir tanesi de zamanı geldiğinde bir panda tarafından öldürüleceği kehanetiyle yaşayan Usta Shen. Bakın, bu kötülerin hepsinin ya canı ya da ihanetle biten bir motivasyonu var. Eğer Bukalemon'un motivasyon kaynağına bakınca o kadar böyle tırt bir gereksinimi var ki yani diyemiyorsunuz Bukalemon haklı diye. Hadi bunu da geçtim. Ejderha savaşçısına ne demeli? Bakın, Po değil. İşte tam da bu. Yani Zen karakteri. Ya Allah'ım, kanser olmalık bir haritası var. Yani ne demek yani? Karakter gelişiminden bahsediyorum arkadaşlar. Hikaye burada böldüğüm için çok üzgünüm. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir, kanalıma hala abone değilsen de abone olabilirsin. Katıl üyelerine ayrıcalıklı olarak videomuzu ilk izleyerek beklemek zorunda olmadan erişebilirsin. Sayının bu kadar artması beni heyecanlandırdığı için bir aylık erken erişim videoları gelecektir. Sohbet ve teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi zaten hepinizin yeni ejderha savaşçısının bu karakter olacağını biliyoruz. Peki kim bu karakter, bir bakalım. Zen, Kung Fu Panda 4'ün filmin ikinci oyuncusudur. Po'nun Bukalemon'u yenmesine yardım eden ve onun yerine yeni ejderha savaşçısı unvanı verilen eski bir hırsızdır. Öksüz kalan ve Ardıç şehri sokaklarında büyüyen Zen, han ve hırsızlar tarafından geçici olarak sahiplenilmiştir. Ancak zaman içerisinde şehrin pis sokaklarına ve acımasız insanlarına alışmıştır. Bunu emeğinin hakkıyla değil, çalarak ve insanları kandırarak ile başarmıştır. Elbette sokakta büyüyen bir karakterin yükselmesine bir şey demiyoruz ama olayın özü orada değil zaten. Devam edecek olursak da Bukalemon karakteri hırsızlık yaparken fark eder ve gözündeki korkusuzluğu görünce yanına alır. Bu kısımdan sonra arkadaşlar spoiler mevcut ama öyle çok da derinlemesine girmeyeceğim, merak etmeyin, ama önemli bazı noktalar var.
Bu Kalemon'a sadık olan Zen daha sonra Ejderha Savaşçısı'nın bilgelik asasına onu teslim etmekle görevlendirilmiştir. Başarılı olur ve Po'ya ihanet eder. Ancak Po ona iyi ve doğru olanı yapmayı öğrettikten sonra sonunda fikrini değiştirir ve bu Kalemon'u yenmesinde yardım eder. Daha sonra Po'nun Ejderha Savaşçısı unvanının halefi olarak seçilir ve Yeşim Sarayı'nda Shifu ve Öfkeli Beşli'nin altında eğitim alır. Bakın, biz Po karakterinin bile Ejderha Savaşçısı olana kadarki karakter gelişimini yavaş yavaş görüyoruz. Başta Kung Fu bile bilmiyordu. Ne yapacağını bilmiyor, sadece yemek yemeye ve eğlenmeye çalışıyordu. Bu karakter yani Zen, Kung Fu bildiği gibi üstüne üstlük hemen birden Ejderha Savaşçısı unvanı veriliyor. Arkadaşlar, nerede bu karakterin çektiği zorluklar, nerede motivasyonu, nerede izlediği yol ve karakter gelişimi? Hemen koca Ejderha Savaşçısı unvanını nasıl verebiliyorsunuz? Sırf bu yüzden ben sıkılarak izlemek zorunda kaldım. İnanın belki abarttığımı düşünüyor olabilirsiniz ama keşke izlemeseydim dedim. Ara ara komik sahneler ve eski düşmanları görmek hoşuma gitse de efsane beşli mesela yoktu. Filmin en sonunda sadece 1 dakika kadar gösterildi ve onda da konuşmadılar bile. 2-3 hareket yaptılar, bitti işte yani. Neymiş efendim, Ejderha Savaşçısını eğitmek için gelmişler. Neymiş efendim, işte yeni Ejderha Savaşçısı şöyle olacakmış. Yani ne bileyim, açıkçası benim görüşüm bu animasyon çok berbat değil ama eski animasyon kalitesinde olmadığı için normalin bir tık altı diyebilirim. Sizin bu konudaki fikir ve düşünceleriniz neler? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Edindiğim bilgiler neticesinde bu animasyonun bütçesi oldukça düşük tutulmuş. Bunun nedeni yeni çıkacak olan Kung Fu Panda 5 ve 6 animasyonuna zemin hazırlamak. Bu animasyonu kötü yapmalarının nedeni de yeni filmlere zemin hazırlamak ve bir nevi evreni sıfırlamak. Açıkçası güzelim seri çöpe gitti, ben buna yanıyorum ama bakalım dedikleri kadar olacak mı? Uzun lafın kısası, çocukluğumda büyüdüğüm Kung Fu Panda'yı böyle görmek beni çok üzdü arkadaşlar. Neyse, bakacağız artık. Eğer buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda özellikle fikirlerinizi belirtebilir veya videoyu beğenerek bize destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.